Real Madrid'deki kaos bitmiyor. Taraftarlar hangi oyuncuları protesto etti? Maç sonu açıklamalarında Mbappe ve Arbeloa kavgası. Kan donduran basın toplantısı açıklamaları. Valverde hangi takıma transfer oluyor açıklıyoruz. Real Madrid'in resmi sayfası Arda Güler'le ilgili bir yazı yazdı. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Bu videoyu tam gece 3'te çekiyorum arkadaşlar. Çekmem gerekiyordu. Hemen bu inanılmaz haberlerle başlayalım. Oyuncular Bernabeu'da ısınma için sahaya çıktıklarında taraftarlar tarafından yuhalandılar. Evet, inanılmaz bir protesto vardı maçtan önce. Maç sonunda, maç anında her zaman protesto vardı. Mbappe Bernabeu'ya bu şekilde geldi. Blade filmini bilenler like'ladı. Ve Florentino Perez taraftarlarla tartıştı arkadaşlar. Yani ben ilk defa Perez'i taraftarlarla tartışırken görüyorum. İstenmiyorsunuz abi, gidin artık bu takımdan. Mbappe istenmiyorsun, taraftarlarla dalga geçiyorsun. Hocanla dalga geçiyorsun. Takım arkadaşlarınla, yedekte kalan takım arkadaşlarıyla dalga geçti arkadaşlar. Hepsini birazdan göstereceğiz. Perez maç başlamadan önce bazı taraftarlarla tartışıyor gibi görünüyordu. Tartıştı direkt. Resmi olarak Arda Güler La Liga sezonun takımına dahil edildi arkadaşlar. Arda Güler burada. Görüyorsunuz. Hatta şöyle de Arda Güler'in tanıtım şeyi koyulmuş. Kesinlikle Arda Güler La Liga'da sezonun takımını hak etti bence dostlar. Evet, bazı taraftarlar Perez için bir pankart açtılar. Perez ve takımdaki olan şeylerle alakalı onu suçladılar. Real Madrid taraftarlarının Florentino suçlu, Florentino istifa ve Florentino şimdi git pankartlarının güvenlik ekipleri tarafından kaldırılmasının sebebinin pankartların yangına dayanıklı malzemeden yapılması ve buna dair sertifikanın bulunması zorunluluğu olduğunu belirtti. Kanun böyle diyor ve güvenlik nedeniyle ilgili. Ayrıca Real Madrid uyum sağlamazsa para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu yangına dayanıklı bir maddeden yapıldıysa zaten iyi bir şey değil mi arkadaşlar? Burada bir zaten mantıksızlık var. Ve Başkan Perez, seni kimse protesto edemeyecek mi? Yani seni kimse suçlayamayacak mı? Sana kimse tepki gösteremeyecek mi? Neresi burası abi? Real Madrid taraftarları Mbappe'nin oyuna girmek için hazırlandığını görünce ona ıslık çalmayı, ona tepki göstermeye başladılar. O da sadece güldü. Maç boyu güldü. Kafayı yersiniz arkadaşlar. Jude Bellingham gol attı bugün. Güzel de bir gol attı. Ligin sonuncusu Oviedo'ya herkes gol atar. Siz zaten 2 taneyi zor attınız. O ayrı bir konu zaten. Küme düşmüş takıma. En son sırada ya La Liga'da. Gerçekten zorlandılar bu arada dostlar. Bellingham da iyi bir gol attı ama gel bunu Bayern Münih'e at. Oraya atma. 70. dakikada Gonzalo Garcia oyundan çıkıyor alkışlarla. Mbappe oyuna giriyor. Bernabeu tribünleri Mbappe'yi büyük bir coşkuyla ıslıklıyor. Sadece güldü arkadaşlar. Dalga geçti gerçekten insanlarla. Maç sonu da Arbeloa ile dalga geçti. Gonzalo Garcia da maçın oyuncusu seçildi arkadaşlar. Bence maçın oyuncusu ödülünü Brahim almalıydı. Kendi sahasında Oviedo'ya karşı Vinicius Junior 6.7 ile oynuyor. Yani taraftarlar kimleri ıslıkladı? Mbappe'yi çok ıslıkladılar. Vinicius Junior'u inanılmaz ıslıkladılar. Ara ara Tchouaméni'yi de ıslıkladılar. Vini'nin bu kötü performansı ve takımda istenmemesi Kenan Yıldız'ın transferine yol açabilir dostlar. Bir şeyler olabilir bu yaz. Çok sevinebiliriz, sizlere söyleyeyim. Bu takımda ama bir şeylerin de değişmesi gerekiyor, başkanın özellikle. Mbappe'nin açıklamaları ve Arbeloa ile atışmaları, inanılmaz şeyler var. İtalya'ya seyahatim mi? Kulübüm izin verdi ve İspanya'dan ayrılan tek oyuncu ben değildim. Arkadaşlarını ispiyonluyor. Kimleri? Vinicius Junior tatile çıkmıştı. Vinicius Junior Mbappe'ni sevmediği oyuncu ve diğer grubun lideri. Gruplaşma var takım içinde. O grubun lideri Vinicius Junior onu falan ispiyonluyor. Yuhalamalar hakkında konuşuyor Mbappe. Yuhalamalar benim gibi ünlü bir oyuncu için sadece hayatın bir parçası diyor. Ya bu ego İbrahimovic'te bile yoktu dostlar. Ben inanamıyorum ya. Mbappe üzülüyorum diyor. Bu yıl gerçekten harika şeyler yapma fırsatımız vardı. Ve bunu sezon başında gösterdik. Alonso ile birlikte takım daha iyiydi diyor Mbappe. Hiçbir ismi söylemeyeceğim. Ben sadece kulübü savunmak için buradayım diyor. Mbappe, antrenör Arbeloa ile hiçbir sorunum yok. Her antrenörün kendi felsefesi ve fikri vardır diyor. Mbappe, henüz kupa kazanmadık. Sorumluluğumuz var. Sezon başında iyi durumda olduğumuzu gösterdik diyor. Sezon başında çok iyiydik. Hoca gelince değiştik. Bu kadro aslında çok başarılı hocadan dolayı diyor. Suçu hocaya atıyor. Mbappe, herkes Alonso hakkında ne düşündüğümü biliyor. Ama bu geçmişte kaldı. Daha iyi olmalıyız. Arbeloa ile hiçbir sorunum yok diyor. Ve Mbappe, Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum. Neden bunu yapayım ki diyor. El Clasico'da neden oynamadın diye soru geliyor. El Clasico'dan çıkmama neden olan sakatlığım mı? Biraz acı vericiydi, üzücü. Çünkü El Clasico oynamayı sevdiğim bir maç.
Barça'ya karşı her zaman gol atarım diyor. Siz Barcelona'ya karşı hep kaybediyorsunuz. Senin gol atman bu kadar önemli mi ya? Siz derbiyi, El Clasico'yu kaybediyorsunuz. Adam gol atmanın derdinde arkadaşlar. Mbappe Arbeloa bana kadroda 4. forvet olduğumu söyledi. Teknik direktörün tercihini kabul etmeliyim. Dalga geçiyor. Arbeloa'ya soruyorlar böyle bir şey var diye. Mbappe'ye kadroda 4. forvet olduğunu söyledim mi? Ona asla öyle bir şey söylemedim. Ne kastettiğini bilmiyorum. Elimde 4 forvet bile yok diyor adam. Ya adamı bildiğiniz ipe göndermiş. Birazdan da Arbeloa Mourinho zannediyor kendisini. Mourinho gibi konuşmaya falan başlamış ama çok geç kaldın. Mbappe senin ipini çekti bu gece. Mbappe ile kavganı bahane edip seni gönderip Mourinho'yu alıyorlar. Oynama süresi almak için Mbappe'nin dalga geçtiği isimler kimler arkadaşlar? Takım arkadaşlarıyla, yedekte kalan arkadaşlarıyla falan da dalga geçiyor. Oynamak için, kadroya girebilmek için Gonzalo, Mastantuono ve Vini'den daha iyi olmak için çalışmam gerekiyor diyor, gülüyor. Arbeloa konuşuyor. Mbappe üzgün mü? 4 gün önce El Clasico maçına gelmedi. Hatta yedek kulübesinde bile değildi. Öyleyse bugün yedek kulübesinde olması tamamen mantıklı diyor. Kimseyle bir sorunum yok. Ben antrenörüm ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına ben karar veriyorum. Normalde bu oyuncular bu kulübün sahibi. Onlar dünya dışı varlıklar, inanılmaz insanlar, inanılmaz güçlü çocuklar falan. Onlar bizim her şeyimiz, Real Madrid temsil ediyor diyen adam. Şimdi ben istediğimi oynatırım, ben istediğimi oynatmam diyor. Geç kaldın Arbeloa. Mbappe takımın sezonun ilk yarısında bir yapısı olduğunu, sonra ikinci yarısında bunu kaybettiğini mi söyledi? Bilmiyorum. Belki de sezonun ilk yarısında, ikinci yarısına göre daha fazla gol attı. O da Mbappe'ye gönderme yapıyor. Demek ki benimle olduğun süreçte daha az gol attın. Bu yüzden belki de şampiyon olamadık diyor. Ben Real Madrid koçuyum ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına ben karar veririm. Adları ne olursa olsun. Sen ne Vini'yi çıkarabildin ne Mbappe'yi çıkarabildin ama çok geç kaldın. Mbappe'yi yedek bıraktın ama çok geç kaldın. Alonso da geç kalmıştı. Oyuncuların kararlarıma katılmasına aldırmam. Takıma en iyisini yapacağım sonuna kadar demiş. Mbappe yuhalandı mı? Ben her zaman taraftarların oyuncuları desteklemesini isterim. Hepsini desteklesinler diyor. Evet Mbappe. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sonra sezonun ikinci yarısında her şeyi kaybettik. Alonso ile çok iyiydik. Arbeloa gelince bütün oyun planımız gitti diyor. Çok üzülüyorum. Sanki bir oyun tarzımız, bir yapımız varmış gibi hissediyorum ve bunların hepsini kaybettik. Abi bildiğin hocanı eleştiriyorsun. Mbappe ve Vini tekrar kazanmaya ve gol atmaya başladığında taraftarlar onları tekrar alkışlayacak diyor. Bazı oyuncular bana nankör ve haksız davrandı mı? Oyuncuların nasıl olduğunu biliyorum. Onların bana verdiğim şeyleri bana vermesini beklemiyorum. Oyuncuların sahip olduğu egoları anlıyorum. Mbappe neden ilk 11'de başlamadım sorusuna hocaya sor diyor. Aha dayıya sor. Yani gerçekten şu surat ifadesine falan bakabiliyor musunuz? Kibir, ego her şey var şu suratta. Real Madrid taraftarları. Real Madrid fans. La sizlere sesleniyorum. Lütfen gözünüzü açın. Perez'i ve Mbappe'yi, Vini'yi bu takımdan gönderin. Ne yapın ne edin gönderin. Mbappe her zaman oynamak isterim. İnsanların oynamak istediğimi söylemesi beni üzüyor. Çok üzülüyorsun eminiz. Kesin üzülüyorsun. Evet bu sezon bir şeyleri kaçırdığımı hissediyorum. Diz sorunu tam bir baş belasıydı. Real Madrid teşhisi yanlış mı yaptı? Madrid asla yanılmaz. Dünyanın en iyi kulübü. Arbeloa, sen ve Mbappe arasında bir sorun mu var? Hayır, bana göre 4 gün önce yedek kulübesine bile giremeyen bir oyuncu için en iyisi ikinci yarıda oynaması ve pazar günü ilk 11'de başlamasıydı. Üstelik Gonzalo bugün oynamayı hak etmişti ve bu koltukta oturduğum sürece kimin oynayacağına kimin oynamayacağına karar verecek olan benim. Beğenmezlerse bir sonraki antrenörü bekleyebilirler. İnanılmaz, inanılmaz. Tchouaméni ve Valverde kavgası mı? Antrenman sahasından ayrıldığımda bundan haberim yoktu. Gülerek ayrılmıştı hatırlıyorsunuz. Onun çok hoşuna gidiyor bu durum. Real Madrid'i çökertmeye gelmiş. Real Madrid'de oynamaya değil, burayı karıştırmaya ve çökertmeye gelmiş bir adam. Keşke 4 forvetim olsaydı. 4 forvetim yok ve böyle bir şey söylemedim Mbappe'ye diyor. Muhtemelen beni anlamadı diyor. Antrenmanlarda sıkı çalışacağım ki bir sonraki maç ilk 11'de başlayabilme umudunu taşıyayım diyor. Mbappe dalga geçiyor. Herkesle dalga geçiyor. Mbappe, Perez dünyanın en iyi başkanı, onu elimizde bulundurduğumuz için şanslıyız ve Real Madrid için yaptıklarını asla unutmamalıyız. Neden onu övüyor? Çünkü o da onu övüyor. İkisi birbirini pohpohluyor. İkiniz de buradan şutlamak gerekiyor ama kim yapacak bunu? Yeni bir başkan adayı var Real Madrid'de, Riquelme. Belki o adam şifa olur bu kanayan yaraya. Mbappe tek hatam bu sezon şampiyonluk kazanamamak. Geri kalanı sizin görüşleriniz diyor. Yine Mbappe sezonun ilk yarısında İnsanlar benim çok fazla dakika oynadığımı, daha fazla dinlenmem gerektiğini,
Her maçı oynadığımı söylüyorlardı ve şimdi oynamak istemediğimi söylüyorlar. Bu mantıksız. Oynamak istiyor muyum, istemiyor muyum? İnsanlar her maçta 90 dakika oynamamın mantıksız olduğunu söylüyorlardı. Sonra Copa del Rey'e gittik, oynamadım ve elendik. Senden dolayı mı elendiler sence? Senin oynamadığın birçok maçı da kazandılar. Manchester City'yi elediler. Sen yoksan daha iyi oynuyor bence bu takım. Ve skor da zaten Mbappe yokken gelmişti zaten Oviedo maçında. Arbeloa'nın basın toplantılarını izlemem. Bu yüzden normalde neler söylediğini bilmiyorum diyor. Fransız televizyonunu izliyorum, evde İspanyol televizyonu yok diyor. Ama İspanyolca konuşuyor arkadaş. Ya çok garipsin ya. Arbeloa ve Mbappe bugün bir toplantı yaptı. Antrenör ona fiziksel sorunlar nedeniyle El Clasico'yu kaçırdıktan sonra Real Oviedo'ya karşı kendini zorlamanın gereksiz olacağını söyledi. Ayrıca ona Brahim, Gonzalo ve Mastantuono'nun ilk 11'de başlayacağını da söyledi diyorlar. Mbappe niye Real Madrid'den ayrılmak isteyeyim ki diyor. İstemiyorum diyor. Evet, Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'in Nisan ayı ödülü hakkında bir yazı yazdı. Arda Güler Mahoun'un Nisan ayı 5 yıldızlı oyuncusu, orta saha oyuncusu geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı ve Allianz Arena'da muhteşem bir performans sergileyerek 2 gol attı. Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansları, özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Bu ödüle falan layık görmediniz. Söke söke aldırdık o ödülü biz Arda'ya. Bu artık şaka bile değil. Evet, Vinicius Junior'un ekibi, Mbappe'nin ekibi arkadaşlar. Şaka gibi. Maçtan önce antrenman tesislerinin çıkışında bazı Real Madrid taraftarları Arbeloa'yı şu sözlerle karşıladı. Madrid seni seviyor Arbeloa, kal dediler. Paris Saint-Germain Valverde ile ilgileniyor. AS gazetesi yazıyor. Kulüp oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Valverde gidici gibi. Paris Saint-Germain'in Valverde'nin ekibiyle teması Real Madrid içindeki mevcut durumun gerçekliğini sorgulamayı ve son olayların ardından geleceğin değişip değişmeyeceğini öğrenmeyi amaçlıyordu. Oyuncunun Tchouaméni ile yaşadığı tartışmanın ardından karşılaştığı önemli mali cezaya rağmen şu anda Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediğinin farkındalar. AS gazetesi bunu da yazdı. Paris Saint-Germain ve Manchester City geçmişte Valverde'nin ekibiyle iletişime geçti. Ancak transfer imkansız olarak değerlendirilmişti. Her iki kulüp de Real Madrid teklifleri dinlemeye karar verirse ilgilenmeye devam edecek, AS gazetesi yazdı. Ve Real Madrid Valverde'nin değerini 120 milyon euro olarak belirledi. Bu parayı veren Valverde'yi alır diyor. Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gelişi temelde tamamlanmış bir anlaşma. Şu an anlaşma tamamlandı arkadaşlar. Ona Real Madrid gibi bir dev kulübü yönetebileceğini kanıtlamak için bir sezonluk bir süre veriliyor. Mourinho'dan beklenenler Barcelona'yı yenerek La Liga'yı kazanmak. En azından yarı finallere ulaşacak iyi bir Şampiyonlar Ligi performansı istiyorlar. Şimdi en zor olan yer soyunma odasındaki egoları ve güç oyunlarını çözmek. En büyük görevi bu olacaktır. Real Madrid bu yaz Juventus'un forveti Kenan Yıldız için bir hamle yapmayı düşünüyor, ancak Juventus bu yaz sadece 120 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirecek. Vinicius Junior ıslıklanıyor, Mbappe ıslıklanıyor. Bunlar gidebilirse Kenan Yıldız kesinlikle bu takıma katılacaktır. Evet, Camavinga Fransa milli takımına çağrılmadı, resmi açıklama. Teknik direktör Deschamps Camavinga'yı neden almadığını açıklıyor. Zor bir sezondan geliyor. Pek oynamadı, çok fazla sakatlık yaşadı. Hala çok genç, seçimler yapmam gerekiyor, listem için bir yapı. Ama bu akşamki hayal kırıklığını hayal edebiliyorum demiş. Mourinho ve Real Madrid bu noktaları zaten görüştü. Hangi oyuncuları tutmak istiyorlar, hangi oyuncuları satmak istiyorlar, hangi yatırımların yapılacağı ve Mourinho'nun sahip olacağı yetki. Her şey çok yakın. Fabrizio Romano açıkladı, Mourinho geliyor. Real Madrid'de kaos dolu bir ortam. Arda Güler'imizin bu kaosların dışında kalması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Allah gerçekten Arda Güler'i korumuş dostlar. Bu ortamdan uzak kaldı. Çok da iyi oldu. Hiçbir maçta oynamasın. Arda Güler bu maçlarda oynasaydı neler olurdu acaba? Çünkü bir de Arda birleştiren bir oyuncu. Hani sevecen bir oyuncu. Gelin barışın falan filan gibi şeylere de girebilirdi. Tek sevindiğim konu Arda Güler'in bu kavgaların dışında, bu kaosun dışında kalmış olması. Umarım Real Madrid'de her şey düzene girer arkadaşlar. Çünkü orada bizim çok sevdiğimiz bir Türk genci Arda'mız var. Ve belki oraya Kenan da katılacak. Bu takımın acilen temizlenmesi gerekiyor. Bu video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yanlarda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın dostlar.